Merhabalar, ben Selin. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Ve bu ilk videoya özel şöyle kahvelerimizi hazırladım. Ve sohbetli böyle bir makyaj videosu çekelim dedim. İşte YouTube'a nasıl girmeye karar verdim, İşte bu ilk videom nasıl başladım vesaire tarzında. Sonrasında devamı gelecektir zaten. İlerisi için planlarımdan falan da birazcık bahsedeceğim. Ne tür videolar çekmek istediğimden falan birazcık bahsedeceğim. Şimdi ilk önce makyajımıza şöyle Bioxy'nin güneş kremi önemli. Güneş kremini unutmuyoruz. Şöyle ben yüzüme ilk önce güneş kremini birazcık değil bayağı oldu sürerek makyajıma başlıyorum açıkçası. Bence makyaj bazı olarak güzel bir makyaj bazından önce güzel bir şey. Böyle. Şimdi öncelikle nasıl YouTube'a girmeye karar verdiğimden bahsedeyim. 1. sınıf öğrencisiyim. Hatta 2 de denebilir. Geçen yıl bir dönem hazırlık okudum. Sonrasında bölüme geçmeye karar verdim. Yani irregular 1. sınıf öğrencisi diyebilirim. Ama bu yıl başladığımda Eylül ayında 2. sınıf gibi gözükeceğim. Ama 1,5 yıllık olacağım aslında falan. Böyle garip bir durum var. Eczacılık öğrencisiyim. Bayağıdır YouTube'a girmek istiyorum. Bayağıdır aklımda ama bir türlü böyle bir başlama fırsatım olmadı. Aslında ilk önce oda arkadaşlarımla çok tatlı bir video çektik. Böyle yarışma gibi, kelime bulma yarışması tarzında bir şey. İşte hani kulaklıkları takıyorsunuz, sonra karşıya bir şeyden bahsetmek istiyorsunuz, pardon. Karşıya kelime anlatmaya çalışıyorsunuz, o da tahmin etmeye çalışıyor tarzında. Yurtta böyle çok tatlış bir video çektik aslında sizlere. Onu paylaşma fırsatım olmadı. Belki ilerleyen zamanlarda onu da paylaşırım ama ilk önce böyle bir sohbetli, makyaj yapmalı bir videoyla gireyim dedim. Kendimi anlatayım, ne yapmak istiyorum, ben kimim tarzında. İlk önce sivilce izlerim var. Çok aktif sivilcem olmasa da onlara şöyle L'Oréal Paris'in tüm yüze uygulanan kapatıcısından sürüyorum. Benimkisi 328 numara. Şöyle göstereyim. Birazcık ters oluyor ama olsun. Çok memnunum. Yeni aldım. Aslında ben sünger kullanmayı pek hoşlanmıyorum. Bence ürünün çoğunu yiyor sünger. O yüzden elimle şöyle, zaten güneş kremi de sürdüğüm için nemli şu an yüzüm. Şöyle uygulamayı tercih ediyorum. Şu an aynam olmadığı için kamerayı kullanarak. Evet. Şu şekilde. Bu benim günlük makyajım açıkçası. Şu an tamamen sizle sohbet ederken, kendimi tanıtmaya çalışırken makyajlı sohbet videosu çekeyim dedim. Ben çok hoşlanıyorum böyle videolar izlemekten. Deli gibi bir vlog izleyicisiyim bu arada. Bayılıyorum yani. Özellikle Ede Çetinöz biliyorsunuzdur. Çağla Çetinöz, Damla Altun. Bayılırım yani. Çok sevdiğim influencer. Özellikle Ede Çetinöz'ün böyle sohbetli makyaj videolarını çok seviyorum. O yüzden dedim ki siz de neden çekmeyelim? Bu neden benim bir başlangıç videom olmasın? Çok fazla aslında bu ürünü uygulamamıza gerek yok. Ben niye bu kadar fazla uyguladım şu an bilmiyorum ama aynı şekilde concealer'ı da onu uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü bence ürünü yok ediyor. Yani sünger ürünü alıyor ve ben ondan hoşlanmıyorum. Sünger görüntüsünden de hoşlanmıyorum. Şöyle ufak hareketlerle parmağımla yaydırdığımda daha güzel bir görüntü elde ettiğini düşünüyorum. Concealer'ın gücünü görüyorsunuz. Aradaki farkı zaten. Mükemmel bir concealer. Bayılıyorum. Aslında bunun önce Maybelline'in bu eraser tarzında öyle mi geçiyordu? Böyle çevirmeli. Onu kullanıyordum aslında. Süngerli, ucu süngerli. Zaten çok ünlü bir concealer biliyorsunuzdur. Ondan çok memnundum. Yıllardır light rengini kullanıyordum. Sonra dedim ki artık bir concealer değişimi yapmam gerekiyor. Çünkü çok hızlı bitiyordu ve ben kaç tane bitirdim hatırlamıyorum. Yani belki 10 tane, 15 tane, 20 tane bilmiyorum. Hani ilk makyaja başladığımdan beri hep aynı concealer'ı kullanıyorum. O yüzden dedim ki bir değişiklik yapayım. Normalde şunun ilk çıktığı zamanlar, bundan 2 yıl önce falan çıktı galiba. Şunun 328 değil de 322 rengini almıştım. Tamamen internetten yola çıkarak. Oysa ki hiç alakası yokmuş yani benim rengimle. Ama çok çok açık bir renkti ve ben sürekli işte bu dediğim Maybelline'in concealer'ıyla onu karıştırarak kullandım ve yıllarca kullandım yani. Daha yeni bu yıl bitti. Çok bereketli bir üründü açıkçası. O yüzden dedim ki bu sefer kendi rengimi bulmaya çalışayım. Ve başardım. Bayağı uğraştım böyle. Videolar izledim YouTube'dan, işte Google'dan, fotoğraflardan bulmaya çalışıyorum falan derken en sonunda rengimi tutturdum. Çok mutluyum.
Eğer Maybelline Razor'ın aradaki fark, tabii bu emecek. Bir sabitleyici pudra kullanacağız buna. Sabitlensin diye. Zaten bu arada kıvamı çok güzel. Yani sürdüğünüz anda gözünüzde ve yüzünüzde böyle şey oluyor. Sanki içinde zaten pudra varmış galiba, onunla alakalı. Pudra sayesinde direkt kas katı kesiliyor. Yani yüzünüzde çok fazla bekletirseniz fondöten değil bu yani, concealer'ı çok fazla yüzünüzde bekletirseniz yaymanız ve hareket ettirmeniz biraz zor oluyor hatta yüzden. Yani yoğun kıvamlı bir ürün. Çok da bereketli bir ürün. Çok kapatıcılığı yüksek. Hatta galiba ben buraya fazla uyguladığım için şu anda yine birazcık farklı duruyor. Ama onun Farmasi'nin yeni aldığım şöyle bir şeyi var. Sabitleyici pudrası var. Buna da bayılıyorum. Transparan pudra diye geçiyor. Şöyle fırçamla sabitliyorum. Zaten aradaki farkı da şimdi parlaklıktan göreceksiniz. Nasıl matlaştı bakın. Bildiğiniz matlaştı yani. Sabitlendi, müthiş. Ben çok memnunum açıkçası. Diğer NYX'e benzetiyorum ben bunu. Çok hoş. Yine diğer tarafa da aynı şekilde uygulayalım. Sabitleyici pudradan zarar gelmez arkadaşlar. İstediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Bu şekilde. Bu arada makyaja geçtim yanlışlıkla. Tamam, ürün konuşmaya başladım yanlışlıkla. Ben nasıl bu videoyu çekmeye karar verdiğimden, nasıl YouTube'a başlamak istediğimden, neden ve nasıl, asıl bundan bahsedecektim. Kim olduğumdan vesaire. Konu birazcık dağıldı. O yüzden birazcık kahvemizden içelim bu esnada. Birazcık makyaj arası veriyoruz. Kahvemizi pembe uydurduğum kahve fincanımızla. Sade kahveye bayılırım ve gerçekten çok güzel olmuş. Ojelerimi de yeni sürdüm bu arada. Aslında beyaz vardı. Üstündeki pembe tişörtle pek alakasız oldu ama olsun. Flormar'ın şöyle rengini ve numarasını aşağıya bırakırım sizin için. A101'den aldım. Çok tatlı bence. Her rengi var diyebilirim ben de. Bugün de böyle açık yeşil bir ürününü süreyim dedim. Beyaz vardı. Beyaz ojelerim vardı. Onları çıkarttım. Aslında çıkartmadan buna karar verseydim bu videoyu çekmeye daha iyi olabilirmiş, uyumlu olabilirmiş ama olsun. Şimdi şöyle bahsedeyim size kısaca. Aslında bayağıdır YouTube kanalı açma gibi bir hayalim var ve dediğim gibi aslında bunun denemelerini de yaptım kendimce. İşte o da arkadaşlarımla bir video çekmek olsun ayrı. Bayağıdır aklımda çünkü vlog izlemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi yani her sabah benim rutinimdir. İşte kahvaltımın karşısında bilgisayarımı açarım. Sevdiğim bir sürü vloggerlar var. Onların sürekli videolarını izlerim. İşte Merve Kutlu, Ece Çetinöz, Çağla Çetinöz, Damla Altun. Daha sayamayacağım bir sürü Ecmel Soylu, bayılırım. Bir sürü YouTuber var. Tuğba falan da aynı şekilde. Ve yıllardır çok seviyorum YouTube izlemeyi, video izlemeyi, vlog izlemeyi. Böyle konuşmalı sohbet, makyaj videoları izlemeyi vesaire. Dedim ki bir gün buna başlamalıyım her zaman diyorum ama diyorum ki o gün bugün neden olmasın. Erkek arkadaşımın yakın bir arkadaşı var. O da böyle başladı. Aslında bu yıl başladı. Bir yıldır çekiyor. Damla diye. Onu da kanalına takip edersiniz belki, aşağı yazarım, Damla Dalgıç. O böyle ilk videoları çekmeye başladı. Ondan böyle gördükçe diyorum ki yapabilirim falan diye kendi kendime daha çok böyle isteğim artıyordu açıkçası. O bir yıldır düzenli olarak videolar atıyor. Kendi hayatını paylaşıyor. Diyorum ki aslında benim izlediğim videolardan farksız. Damla yapıyor. Ben de bir adımla başlayabilirim yani buna. Çok da tebrik ediyorum onu. Çok tatlı bir kanalı var. Benim böyle tam istediğim tarzda ufak bir başlangıç yaptı o da aynı şekilde benim gibi. O yüzden onun bir videosuna denk geldim yine aslında. Onun gazıyla böyle bir başlayayım dedim. O şekilde aslında bütün yakın arkadaşlarım biliyor YouTube'a başlamak istediğimi, hep bahsediyorum. Bu yıl özellikle üniversitede falan işte sürekli diyorum YouTuber bir arkadaşınız olacak, başlayacağım hani falan filan tarzında böyle beraber video çekeceğiz diye herkese alıştırmaya çalışıyorum. O yüzden bu videoyu gören arkadaşlar muhtemelen lisenin sonunda başarmış diyecekler, çok eminim. En azından bir cesaret göstergesiyle bir adım atmış yani. Ondan sonra neden bahsedeceğimden biraz bahsedeyim, kim olduğumdan falan. Ben eczacılık 1. sınıf öğrencisiyim şu anda. Hazırlığım vardı geçen dönem. İşte geçen yıl 2022 girişliyim. İşte üniversite tercihimi yaptım. İstanbul'da okuyorum. Altınbaş Üniversitesi'nde eczacılık okuyorum. İlk dönem hazırlığım vardı. Onu atladım. Hayırlısıyla sağ salim. Sonra da bölüme geçtim. Irregular bir öğrenciyim. İşte kanalımda irregular olmak hakkında, İngilizce bölüm okumak hakkında, %100 İngilizce okuyorum bu arada.
Kahve olması. Soğumadan, çünkü soğuyunca hiç beğenmiyorum ben bu kahveyi niyeyse. İşte bu tarz videolar çekmeyi düşünüyorum aslına bakarsanız. Onun dışında eğer arkadaşlarımı ikna edebilirsem günlük vloglar tarzında böyle vloglarım günümü diye düşünüyorum. Eczacılık öğrencisinin bir günü tarzında ya da bugün İstanbul'da ne yapıyoruz tarzında. Çünkü İstanbul'u gezmeye çalışıyoruz açıkçası çokça. Böyle şuralara falan fotoğraflarımızı koyabilirim. Gezdiğimiz yerleri vesaire. Hazırlık hakkında çok videolar izliyordum ben geçen yaz. Hazırlığın nasıl olacağı konusunda geçebilir miyiz? Nasıl ilerliyor bu süreç? O kadar çok video izledim ama bulamadım ki. Artık diyorum buna bir son vermeliyiz kendimce. Şöyle bir fırçam var. Yani markasının ne olduğunu bile hatırlamıyorum açıkçası. Ama çok memnunum. Muhtemelen Gratis'ten falan almışımdır. Şöyle bir paletim var. Birazcık pis ama şöyle göstereyim. Bunu yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Asla bitmiyor. Çünkü çok fazla renk var. Şöyle. Gördüğünüz gibi özellikle şu pırıltılı renklere bayılırım. Işıltılı benim tarzım. Daha çok kullanmışım. İşte bitmiyor. Bunu Almanya'dan almıştık teyzemlere gittiğimizde. Markası Max & More. Üstünde yazılar bile doğru düzgün kalmamış. O yüzden ama bulabilirsem linkini aşağıya koyarım size. Videonun içindekileri yardımcı olmak adına. Belki sizin de beğendiğiniz bir palet ya da kullandığınız bir palet olur. Ayrıca şunu kullanacağız. Şöyle. Bunu da bayılıyorum. Bunu bu yıl aldım. İndirimden öyle. Trendyol'dan almıştım. Renk tonları çok hoş ve çok pigmentli. Yani çok yoğunlar. Şunu özellikle en çok kullanmışım. Yani sürdüğünüz anda çok fazla ürün elinize geliyor. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Ufak ufak almanız gerekiyor. Ama bu ışıltılara da bayılıyorum. Glitterları böyle sıvılı glitterları pek yanlış söyledim. Sıvılı glitterları pek kullanamıyorum ben. Yani kullandığım bir tane vardı böyle Gratis'te 25 lira falandı geçen yıl. Klasik böyle kasanın orada duruyorlar ya şöyle yuvarlak. Onlardan aslında kullanıyordum, onun morundan falan ama sonra şunu fark ettim. Ben onun kapağını da kırmış olabilirim, bilmiyorum. Kuruduğu için de bir daha dedim ki sıvılanmayacağım. Bir de üstüne, gözünüzün üstüne konsiler uyguladıktan sonra sürdüğünüzde böyle konsileriniz bozuluyor. Ya da far sürdüğünüz diyelim gözünüze, farın üstüne sürmek istediniz bu ışıltıyı. Bozuluyor o sıvı olduğundan muhtemelen. O yüzden bu toz şeklinde aslında far paleti gibi gözüken glitterlerden tercih ettim. Fiyat da gayet uygundu ve ben gayet de memnunum. Bunun da linkini aşağıya koyarım. Küçük bir işletme galiba ama çok tatlıydı yani ürünleri. Bayıldım. Şimdi şu ilk gösterdiğim paletten şöyle göstereyim. Hücrelerim bozulmasın. İlk gösterdiğim paletten şundan şöyle böyle üstünden geçmek için aslında birazcık sabitlemek adına uygulayacağım. Çok güzel ışıltı katıyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Firuze Temel mi? Öyle bir influencer var. Onun ışıltılı, bol pigmentli, beyaz farına benzetiyorum açıkçası. Bence çok güzel. Böyle göz pınarlarına veren ışıltı bence çok güzel tutuyor. Far için göz kapaklarınızı tatlış oldu. Oradaki farkı zaten siz de görebiliyorsunuzdur diye düşünmekteyim. Çok uygulamayacağım. Bu kadar yeterli. Çünkü zaten ışıltılı fardan sürmeyi planlıyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle uyguluyorum. Öyle yani size eczacılık hakkında, hazırlık hakkında, günlük hayatımdan kesitler göstererek üniversite yurdumu değiştirdim bu yıl. Üniversitemin kendi yurdu vardı. Aslında çok da güzeldi. Orada bu yıl kalmayacağım. O da arkadaşlarımı çok seviyorum. Buradan Zeynep Esra'ya kalp. Onlarla kalamayacağım için çok üzgünüm. Ama işte ilk yeni bir yurdum olacak yine. Yeni insanlarla tanışacağım orada. Belki onlarla eski değil canım arkadaşlarım. Bayılıyorum o da arkadaşlarımla. Onlarla bir sürü videolar. İstanbul'u gezmeli videolar, lise arkadaşlarımla tatlış videolar tarzında videolarla işte böyle sohbetli makyajda olur. Günlük hayat üzerinde de olur. İşte yorumlarda soru bırakırsınız belki. O soruları değerlendiririm. Öyle tatlı makyaj yapma videoları çekiliyor ya hani. İşte ne bileyim ilişkiler üzerine, hayat üzerine,
Podcast dinlemeyi falan çok seviyorum mesela. Genel başarısızlıktır, hayattan öğrendik tarzında videolar çekiyor. Onlar çok tatlı oluyor bence. O şekilde videolar çekerek devam. İlk önce ışıltılı, pırıltılı şeyimi sürmüyorum. Neden derseniz çünkü eyeliner'a ya da rimele bulaşıyor. Ve sonrasında birazcık onu sürdükten sonra rimel ve eyeliner sürmek zorlaşabiliyor. O yüzden önce eyeliner'ımı süreceğim, sonra pırıltılı farımdan sürerim diye düşünüyorum. Sonra rimelle birkaç şeyle daha tamamlarız ama ilk önce şimdi buraya bakarak eyeliner nasıl çekeceğim hiçbir fikrim yok. Ama deneyelim. Bu benim için bir ilk çünkü. İlk defa. Hayır, olamaz. Hiç şaşırmadım kendime. Neyse ben bunu şey yapıp geliyorum hemen. Ve geldim. Eyeliner'ımı çektim kendimce. Şurada bir bozukluk var, farkındayım çünkü onu az önce yaptım. Ama olsun, böyle detaylara takılmıyoruz. Şu anki amacımız çünkü tatlı, sohbetli bir video çekmek. Benim ilk videoma başlamak sonuçta. Bakalım. Bundan sonra rimelimizi sürüyoruz. Ben bundan sonraki adım olarak bunu istiyorum. Farmasi, bu arada eyeliner'ım Not'un eyeliner'ıydı, kalem eyeliner'ı. Sonra Farmasi Zen diye şöyle bir... Ay. Sıkıntı yok. Hala yaşıyoruz. Şöyle bir rimelim var. Gerçekten çok kaliteli. Yani aşırı yoğun ve kirpiklerinizde böyle hacim etkisi yaratıyor. Şimdi göreceksiniz. Ben bundan önce Maybelline'in rimelini kullanıyordum aslında. Ama fark ettim ki o kadar parayı boşuna veriyormuşum. Çok memnunum. Yıllardır bu rimeli kullanıyorum yine aynı şekilde. Yıllardır dediğimde 2 yıl oldu sanırım yani. Neyse. Ama bayağı bitirdim. Yani 4-5 tane falan almışımdır. Ben çok güzel bir etki yaratıyor kirpiklerde. Bunu da kuaförümde keşfetmiştim. Düğün makyajı sırasında. Dedim ki vay canına bu nasıl bir rimel yani çok güzel. Böyle bir baktım ki Farmasi'nin ürünüymüş. Gayet uygun fiyatlı. Ben almaya başladığımda 49-50 lira falandı. Ama şu an en son 90 liraya aldım tanesini. 89 da olabilir. O küsur yani 90 lira. Ama olsun. Şu ikinci kata da geçiyorum. Kirpiklerimi genelde kıvırmakla uğraşmak istemiyorum. Kıvırmıyorum. Bence zor. Kirpik kıvırmak. Ya kirpiklerim de uzun Allah'tan. O yüzden şanslıyım. Şöyle göstereyim. Aradaki farkı. 2 katta. Etkisi gerçekten muazzam. Koydum. Şimdi diğer tarafa da yapalım. Bundan sonra daha bilgilendirici videolar çekmeyi düşünüyorum. Hazırlık hakkında, bölüm hakkında, eczacılık hakkında vesaire. Onu böyle makyaj yapmalı mı yaparız yoksa makyaj sohbet yapmayız muhtemelen ama. İşte kullandığımız kitapları, bizim kendi üniversitemiz için hazırlık programını, ne kadar yoğun olup olmadığını, beni ne kadar geliştirdi, zorlandığını, seviye belirleme ve yeterlilik sınavı sene başlarında olan. Hatta Eczacılık Kulübümüzün de böyle bir kanalı var Reçetesizler diye. Şu an kulübün işte o ekiplerinde, kulübün alt ekiplerinde böyle formlar hazırlandı. İşte başvuru için yönetim ekibinde olmak adına. Onlara başvurdum. 3 Eylül'de açıklanacak. Umarım kabul alırım. Benim YouTube kanalı sevdama Reçetesizler YouTube kanalıyla kendimi geliştirmek adına devam etmeyi düşünüyorum. Umarım seçilirim. Bana buradan şans dileyin. Çünkü çok heyecanlıyım. Çok uzun bir video oldu bu arada. Ama ben uzun videolar izlemeyi seviyorum. Yani umarım aranızda çok kısa videolar izlemeyi sevenler yoktur. Şarjım bitiyormuş. Piliniz azaldı diye bir uyarı geldi. Neyse bizim de zaten makyajımız az kaldı. Bitmesine. Şöyle Gratis'ten aldığım bir dudak kalemi var. Biolis'in yani kendi markasının 205 numaralı. Düşmedim. Bunun rengine çok bayılıyorum. Yani aslında bunu kırmızı diye aldım gördüğünüz gibi. Ama normalde dudak kalemlerinin renklerini hiç tutturamıyordum. İlk defa süremiyorum. Tutturmayı başardım. Aynı olmadan ne kadar zormuş ya. Neyse bunları yavaş yavaş öğreneceğiz. Bu bizim ilk videomuz.
Kendimce tabii ki düzenli video atmaya çalışacağım. Yeni içeriklerle. İşte üniversiteye gitmeden önce ne merak ediyordum. Ne araştırdım, ne videoları izledim. Bunların hepsine... Bu da yine Gratis'in dudak kalemiydi. Evet. Başardık. Olmaya çalışıyor. Rengine bayıldım. Ve böyle hafif bir nemlendirici etki de yaratıyor dudaklarda. Ve ben deli gibi rujları allık olarak kullanmaya bayılıyorum. Yani çok yanlış bir şey belki ama ben çok daha kalıcı olduklarını düşünüyorum. Şöyle Biolist'in bir mesela ruju vardı elimde. Şöyle yaparak makyajımı yine aynı şekilde elimde dağıtıyorum. Ürünün daha iyi dağıldığını düşünüyorum çünkü. Zaten şu an bu videoyu izleyen, beni tanıyan canım arkadaşlarım diyecekler ki Selin Dursun makyajı olmuş. Bu benim çok günlük makyajım. Genelde hep bu şekilde makyajla, aynı tam bu makyajımla dışarı çıkıyorum. Çok yoğun fondötenler vesaire kullanmıyorum. BB krem de değil aslında. Bu yoğun kapatıcılı bir konseler ama sivilcelerimin üzerine uygulayarak. Burada çok sivilcem yoktu. Şuradan yoğun sivilce izlerim var. Sivilce izlerimin üzerine kullanarak birazcık daha kapatıcılığını sağlamayı amaçlıyorum açıkçası. Ve sonra Gratis'in yine bir sabitleyici şeyi var. Spreyi var. Ay, en önemlisini unuttuk şu anda. Pırıltılarımız. İnanamıyorum, bu detayı nasıl unuttuk? Şimdi çok az hafifçe almanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok yoğun. Hangisini seçelim? Üstümüze uyumlu olsun. Şu açık renkli pembişi uygulasak güzel olabilir. Şöyle bakın. Çok az almama Ne yapacağız bu konuşamamamı? Ben niye bu kadar heyecanlandım size video çekeceğim diye ya? İnanılmaz. Olmayan kitleme sesleniyorum. Şöyle çok az uygulamaya çalışmama rağmen elime çok fazla geldi. Şöyle pırıltılarımı koyuyorum. Koymayı başaramamışım arkadaşlar. Niyeyse olmamışlar. Biraz daha alayım, şöyle göstereyim. Başaramadım gibi geldi. Aslında çok koydum ya. Hayır, olamaz. Neyse, prenses makyajı olsun bu da böyle. Bakın. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Gerçekten yoğun pigmentli olduğunu söylemiştim. Tabii ben günlük makyajımı bu kadar kullanmıyorum ama şu an gaza gelip biraz çok aldım. Kabul ediyorum. Ama ne yapalım? Oldu bence. Ve sabitleyici spreyimizi sıkacağız ve burada videomuz bitiyor. Birkaç fıs gözlerimizi kapatıp uyguluyoruz. Ve bunun kurumasını bekliyoruz. Kurumadan dokunursanız makyajınız bozuluyor çünkü biliyorsunuzdur. O şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoma denk gelmişsinizdir ve beni izlemeye başlarsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Size çok öpüyorum. Ay, bu arada arkadaşlar, videoyu editlerken fark ettim. Arkadan deli gibi çocuk sesleri geliyor. Bu gürültü kirliliğinden dolayı ben çok özür diliyorum ama bakın şu an yoklar. Şu an o sesi duyamazsınız. Şu an çocuklar yok ama ben video çekerken çocukların oraya gelip konuşacağı tutmuş. Ve ben bunu heyecandan fark etmedim bile. Yani ilk video heyecanlıyla mı diyelim artık. Lakin olmaması için dikkat edeceğim. Şu anlık o seslere maruz kalabilirsiniz video boyunca. Ama olsun. İlk videomuzun nazar boncuğu olsun.